Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 şiş dikişsiz çilekli patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem, kırmızı ve yeşil olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerimiz hanımlar böyle kısa 2 şiş 3 numara. Hemen patiğimi göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Çilekli, çok cici, çok güzel bir patik oldu. Bu şekilde. Hanımlar, patiğimin hiçbir yerinde dikişim yok. Dikişsiz harika bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler, hani 40 numara kadar yapmak isteyenler bu arka haroşa sayılarını fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de bu haroşa sayılarını azaltabilir. Hemen patiğimize başlamak istiyorum hanımlar. Burun kısmından başlıyoruz. Kırmızı ipimiz ile. Öncelikle 7 adet ilmeğimi atıyorum. 7 ilmek ile başlıyoruz. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması kullanıyoruz hanımlar. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu şekilde 7 adet ilmeğimizi atıyoruz. 5 oldu. 6 ve şu da 7. ilmeğim. Hemen ipimin ucuna şöyle düğüm atacağım bir tane şuraya sağlam olsun diye. Geri dönüyorum hanımlar. Haroşa örgü olduğu için ilmeklerimi tamamen düz olarak öreceğim. Haroşayı ters örenler bu bölümleri ters olarak örebilirler. Sırasıyla 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Geri döndüm hanımlar şimdi. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi ön yüzde artırmalarımızı yapacağız. Artırma işlemini ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp böyle artırmalarımızı yapacağız. Şu ikinci ilmeğimi ördüm. Hemen ardından hanımlar ikinci ilmekten hemen sonra buraya şöyle bir adet ilmek atıyorum. Bakın ilk artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğimi kalana kadar örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim var. Tekrardan artırmamı yaptım ve kalan 2 ilmeğimi normal düz örüyorum. Şimdi böylece 9 ilmeğim oldu. Geri döndük, arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hanımlar, arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Şimdi geri döndüm, ön yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya bir adet ilmek attım. Bakın artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya artırmamı yapıyorum yine. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece hanımlar şişimde 11 ilmeğim oldu. Bakın 3, 6, 9, 2 de burada 11. Her artırmada ilmek sayılarımız ikişer ikişer artıyor. Geri döndük, arka yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa yani düz olarak örüyorum. Sadece dediğim gibi ön yüzde artırmamızı yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Tekrar döndüm, ön yüzdeyiz. Yine devam edeceğiz artırmalara. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol taraftan da artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Böylece şişimizde 13 ilmeğimiz oldu. Yapacağımız işlem şu: arka yüzde ilmekleri haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde artırmalara devam edeceğiz hanımlar. Ben bu patiğimde şişimde 27 ilmeğim olana kadar hanımlar artırmalarımı yaptım. 27 ilmekten sonra artırma yapmadım. Zaten haroşa örgü olduğu için de esnek bir yapıya sahip. Eğer ki işiniz size sünmezse ben daha büyük yapacağım diyorsanız da 29 olana kadar ya da 31 olana kadar da artırabilirsiniz. Örgünüz sıkıdır, belki şişleriniz incedir. Bu tamamen ölçülere göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hanımlar, hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Sonra birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben 27 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de ilmeklerimi yine haroşa olarak ördüm. Ön yüze geldim. Şimdi krem ipime geçiş yapacağım hanımlar. İlmeklerimi bu defa krem ipimle öreceğim. Artık artırma işlemi yapmıyoruz. 27 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Şöyle kremimi ekledim. 2 ilmek
Kremimi hemen ördükten sonra ipimin ucunu yine şöyle kendine bağlayacağım. Yer eklediğimiz yeni ipte böyle düğüm atmayı unutmuyoruz hanımlar. Patiğimiz sökülmesin diye şöyle düğümümü attım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar krem ipim ile yine haroşa olarak öreceğim hanımlar. İpimin ucunu da şöyle gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde. Haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa örüyorum hanımlar. Ön yüze bir diş haroşamızın düşmesi gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar haroşama devam edeceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şöyle ön yüze baktığımız zaman hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu bile. Çilek modelimize başlamadan önce hanımlar bakın 2 diş krem ipimizle haroşa örmemiz gerekiyor. Bir diş haroşamızı ördük. Şimdi bir diş haroşamızı daha örelim gelelim. Yani sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi düz olarak örüp tekrar ön yüze gelelim. Evet hanımlar, bir diş haroşamı da yine ördüm geldim. Şimdi çileğimize başlayacağız. Çileğimiz toplamda 14 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk sırasını yapacağız. Öncelikle kenardan ilk olarak 9 adet ilmeğimi krem ipimle öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 9 ilmek. 2 oldu. 3 4 Bu aşamada hanımlar şöyle alttan kırmızı ipimi kremin üzerine atlatarak yakınlaştırarak götüreceğim. 5 6 7 8 9 ilmek krem ipimle ördüm. Çileğim için hanımlar buraya bakın kırmızı ipimi çok gerdirmeden alıyorum. Bir kırmızı. Arada 7 tane kremim var. 1, 2, 3. Hemen bakın kırmızı ipim arkada uzun uzadıya kalmasın diye krem ipimin üzerinden atlatıyorum. 4. 5, 6, 7. kremimi ördüm. Bir ilmek daha kırmızı örüyorum. Çileklerimin ilk tabanını ön yüzde bu şekilde oluşturdum. Şimdi kalan 9 ilmeğimi de krem ipim ile normal düz olarak örüyorum. Model kurulumunu ön yüzde birinci sırasını bu şekilde yaptık hanımlar. Arka yüzde yine birinci hanımlar hep ön yüzde ördüklerimiz birinci sıra oluyor. Yani 2 sıra örüyoruz, 1 sıra sayılıyor haroşa örgüde. Şimdi arka yüzde yapacağımız işlem şu: ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle, yani krem ilmeklerimi krem ipimle örüyorum. Kırmızıları da kırmızı ile. Bakın arka yüzde ip değişikliği yaparken kremimi arkada bıraktım. Kremimin altından gelecek şekilde şöyle kırmızı ipimi elime aldım. Bir kırmızımı kırmızı ile örüyorum. Sonra kırmızımı arkada bıraktım. Kremimi aldım. Aradaki 7 krem ilmeğimi yine krem ipimle örüyorum. Tekrar kremimi arkada bıraktım. Bir kırmızım var. Yine bu bir kırmızımı kırmızı ipimle örüyorum. Bakın şu ip geçişini hanımlar arka yüzde şöyle biraz esnek bıraktım. Tekrardan krem ipimi elime alıyorum. Şişimde kalan son 9 ilmeğimi bu şekilde krem ipim ile örüyorum. Modelimizin ilk sırası hanımlar bu şekilde tamamlandı. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz ve modelimizde ikinci sıramızı yapacağız hanımlar. Bu sıramızda kenardan 8 adet ilmeğimi krem ile öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sonra bakın şöyle kremin altından geçirerek çaprazlamasına kırmızı ipimi alıyorum. Hanımlar kenarlarda delik görüntü oluşmasın diye böyle alıyoruz. Bir kırmızı, bir krem, bir tane daha kırmızı örüyorum. Şimdi iki çilek arasında 5 ilmeğim var. 5 krem öreceğim. 1, 2, 3. Bakın hanımlar bu 3. kremi 3 tane krem ördüm. Diğerini örerken alttan hani kırmızı ip arka geçişinde böyle uzun bir bırakmıştık. Arkada uzun uzadıya kalmasın diye bakın kırmızı ipimin altından da şişimi takıyorum. İkisini birlikte şöyle örüyorum hanımlar. Kırmızı ip arkada toplanmış oluyor. Uzun kalmamış oluyor. 4 kremim oldu. Şurada 5. 5 kremden sonra yeniden bir kırmızı, bir krem,
Bir kırmızımı örüyorum. Şişimde kalan 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum hanımlar. Modelimizde ikinci sıramızda böyleydi. Şimdi arka yüzdeyiz yine ve arka yüzde yine yapacağımız işlem aynı hanımlar. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Krem ilmeklerimizi krem ipimiz ile, kırmızı ilmeklerimizi de kırmızı ipimiz ile öreceğiz arka yüzde. Kremlerimi ördüm. Kremimi arkada bıraktım. Şöyle kremin altından şöyle alarak geçirerek bakın çaprazlamasına kırmızımı aldım. Bir kırmızımı kırmızı ile örüyorum. Kremimi krem ile, tekrar diğer kırmızımı kırmızı ile, aradaki 5 krem ilmeğim var. Bu 5 krem ilmeğimi yine krem ipim ile örüyorum. Yeniden ikinci çileğime geçtim. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Tekrar krem ipimi aldım elime. Şişimde kalan diğer ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Arka yüzde ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi geldik modelimizde ön yüze ve üçüncü sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar kenardan 7 adet ilmeğimi krem ile öreceğim. 7 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ardından şöyle çaprazlamasına kırmızı ipimi yine elime alıyorum. Şöyle. Bu defa hanımlar buraya 5 tane kırmızı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. İlk çileğimi yaptım. 5 tane kırmızı ördüm. Arada 3 tane krem ilmeğim var. 1, 2, 3. Bakın arka ip geçişlerini böyle serbest bırakacağız hanımlar. Buna dikkat edelim. Yoksa modelimiz düzgün düşmez. 3 kremden sonra tekrardan kırmızımı aldım. 5 tane kırmızı örüyorum. Çileğimin 3. sırası da ön yüzde bu şekilde. Kalan 7 ilmeğimi de krem ipim ile sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Yine krem ilmeklerimi krem ipim ile, kırmızı ilmeklerimi de kırmızı ipim ile öreceğim hanımlar. Bakın kremimi arkada bıraktım. Kırmızımı aldım. İp geçişinde ipimizi arkada bırakıyoruz hanımlar. Diğer ipe öyle geçiyoruz. İp geçişlerinde ipler arka yüzde arkada kalıyor. Bakın arka yüzde kırmızımı bıraktım. Kremimi aldım. 3 kremimi örüyorum. Tekrar kremimi arkada bıraktım. Kırmızımı aldım. Buradaki 5 ilmeğimi de kırmızı ipimle örüyorum. Tekrar kırmızımı arkada bırakıp kremimi elime aldım. Şişimde kalan 7 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz ve modelimizde 4. sıradayız hanımlar. 4. sıramızda da İlk 6 ilmeğimi krem ile öreceğim. 6 ilmek krem. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle çaprazlamasına yine kırmızı ipimi alıyorum. 4. sıramızda. 2 kırmızı, yanına 1 krem, 1 kırmızı, 1 krem, 2 tane kırmızı örüyorum. İlk çileğimizi yaptık hanımlar. Şimdi arada 1 tane kremim var. İkinci çileğimi yapacağım şimdi de. 2 kırmızı, 1 krem, 1 kırmızı, 1 krem, 2 tane daha kırmızı örüyorum. Şişimde kalan 6 ilmeğimi de krem ipimle düz olarak örüyorum. Şimdi 4. sıramızı arka yüzde de tekrar edeceğiz yine. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. Krem ilmeklerimi krem ipimiyle örüyorum, kenardaki 6 kremimi. Kırmızımı aldım. Bakın ip geçişinde ipler arkada kalıyor. 2 tane krem. 2 tane kırmızı pardon. 1 kremimi krem ile ördüm. Kırmızı ilmeğimi kırmızı. Krem ilmeğimi krem. Böyle hanımlar
ip geçişlerinde ipimiz arkada kalıyor. Arka yüzde hanımlar yapacağımız başka bir işlem yok. Model kurulumunu sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir krem. Kremi arkada bıraktım. Kırmızıyı aldım. Tekrardan kırmızımı aldım elime. 2 kırmızımı kırmızı ile ördüm ve kremimi aldım. Şişimde kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Evet hanımlar, modelimizde ön yüzde, şimdi de 5. sıradayız. Bu sıramızda kenardaki 6 krem ilmeğimi yine krem ile öreceğim. 3, 4, 5, 6. Ardından şöyle çaprazlamasına yine kırmızı ipimi elime alıyorum. Buraya 7 tane kırmızı öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortaya bir tane krem örüyorum. Ve yanına yeniden 7 tane kırmızı örüyorum. 3 oldu. 4, 5, 6, 7. Şişimde kalan 6 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Bu şekilde. Hanımlar, şimdi arka yüzü tekrar göstermeye gerek yok. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi ördüm geldim. Şimdi modelimizde ön yüzdeyiz ve bu sıramızda 6. sıramızı yapacağız çilek modelimizde. Yine kenardaki 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 6 ilmeğimi krem ile örüyorum. Sonrasında şöyle çaprazlamasına yine kırmızı ipimi aldım. Kremin altından geçirerek bir kırmızı, bir krem, 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 bir kırmızı. Bu şekilde bakın, kırmızılardan itibaren başlayarak bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı, bir krem olacak şekilde son kırmızı ilmeğimize kadar ördük. Sonra tekrar krem ipimi alıyorum. Şişimde kalan son 6 ilmeğimi krem ipim ile düz olarak örüyorum hanımlar, bu şekilde. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Yeniden ön yüzdeyiz. Bu defa modelimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırayı yapmışız. En son 7. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda hanımlar ilk 7 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. 7 ilmek krem. Bakın 5 oldu. 6 ve kırmızımı da ördüm krem ile 7. Tekrar kırmızı ipimi şöyle elime alıyorum. 5 ilmek kırmızı öreceğim. 7. sıramda 5 tane kırmızı örüyorum. Tam ortaya 3 tane krem. Diğer çileğim için de yine kırmızı ipimi aldım. 5 ilmek kırmızımı örüyorum. Tekrar krem ipimi aldım. Şişimde kalan 7 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum hanımlar. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim. Ön yüzde ve modelimizde 8. sıradayız. Bu sıramızda da yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yine kenardan 7 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 7 krem. Şöyle yine ipimi değiştirdim çaprazlamasına. Şöyle kırmızımı alıyorum. 5 tane kırmızı. 3, 4, 5. Yine aradaki 3 kremimi krem ile örüyorum. Hemen yanına 5 ilmek daha kırmızımı örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Şişimde kalan 7 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. 8. sıramızı ön yüzde bu şekilde tamamlıyoruz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim ve gelelim. Evet hanımlar, modelimizde ön yüzdeyiz. Artık çileğimizi bitirdik. Bu sıramızda yapraklarımıza başlayacağız. 9. sıramızda. Bu aşamada hanımlar kenardan 9 adet ilmeğimi krem ipimle öreceğim. 2. ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve hemen kırmızı ipimizde burada keselim hanımlar. Artık kırmızı ipimizde çileğimiz bittiği için
kullanmayacağız. Hemen şöyle kesiyorum. Kırmızı ipimin ucunu da hemen burada krem ipime bağlayacağım. 8 kremimizi örmüştük. Yanına bir krem daha örüyorum. Kenarda toplamda 3, 6, 9 tane kremimizi ördük. Şimdi yeşil ipime bağlayacağım hanımlar buraya. Şimdi 3 tane yeşil. 1, 2 ve 3. Hemen yeşil ipimin ucunu da ekleyeceğim hanımlar. Yeni eklediğimiz iplerimizde de yine düğümümüzü atıyoruz. Yeşilimi bağladım. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil, 1 krem, yanına 3 tane daha yeşil örüyorum. Şişimde kalan 9 ilmeğimi de yine krem ipimle örüyorum hanımlar. Modelimizin 9. sırasını ön yüzde bu şekilde örüyoruz. Bakın şeklimiz bu. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi yine örelim gelelim. Evet hanımlar, modelimizde ön yüzde ve 10. sıradayız. Bu sıramızda kenardan 8 ilmeğimi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine şöyle çaprazlamasına yeşil ipimi alıyorum. 3 ilmek yeşil. Yanına bir tane krem. 1 yeşil. 1 krem. 1 yeşil. 1 krem ve 3 tane yeşil örüyorum. Şişimde kalan 8 ilmeğimi de krem ipimle örerek ön yüzde 10. sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde ön yüzde 11. modelimizi söyleyemedim. Ön yüzde 11. sırasındayız hanımlar. Bu sıramızda ilk 7 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. 7 ilmek krem. 3, 4, 5, 6, 7. Ardından yine çaprazlamasına şöyle yeşil ipimi alıyorum. 3 yeşil, 3 ilmek yeşilimi ördüm. Hemen yanına bir tane krem, 2 tane yeşil. Ortaya yine bir tane krem örüyorum. Yanına 2 yeşil, 1 krem, 2 tane daha, pardon 3 tane daha yeşilimi ördüm. Bu şekilde. 11. sıramız böyle oluyor hanımlar. Şimdi 7 ilmeğim kaldı. Kalan 7 ilmeğimi de krem ipimle düz olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi yine örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Ön yüzde 12. sıramızı yapacağız şimdi. Bu aşamada kenardan 10 ilmeğimi krem ile öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte 10 ilmek. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Şimdi yeşil ipimi alıyorum hanımlar. 3 yeşil, 1 krem, 3 ilmek daha yeşil örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Şişimde kalan ilmeklerimin tamamını, yani 10 ilmeğimi tekrar krem ipimle sıra sonuna kadar örüyorum. Evet hanımlar, şeklimiz bu. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde ön yüzde 13. sıradayız. Yine bu aşamada kenardan 10 ilmeğimi krem ile öreceğim. 10 ilmek krem. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle çaprazlamasına yeşilimi alıyorum. 2 ilmek yeşil. Ortaya 3 ilmek krem. Yanına 2 ilmek daha yeşilimi ördüm. Ve şişimde kalan 10 ilmeğimi krem ipimle örerek sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi modelimizde 14. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Bu sıramızda yine kenardaki 10 ilmeğimi krem ipimle öreceğim.
Ardından buraya bir tane yeşil örüyorum. Şöyle çaprazlamasına yeşilimi aldım. Bir ilmek yeşil. Yanına 5 tane krem. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yeşil örüyorum. Şişimde kalan 10 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. Modelimizin hepi topu bu kadardı hanımlar. Çilek modelimizi bitirdik. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi yine gördüğümüz renklerle örelim ve gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Artık çilek modelimiz bitti. Hanımlar, bu aşamada ilmeklerimizi 2 sıra boyunca krem ipimizle haroşa öreceğiz. Bakın, bilek bölümünden önce modele başlarken de 2 diş haroşa örmüştük. Şimdi modelimiz bitti. Krem ipimizle hanımlar bu aşamada 2 diş haroşamızı örelim. Artık yeşil ipimizle kesip arkaya bağlayabiliriz. Çünkü yeşil ipimizle de işimiz kalmadı. Şimdi 2 diş haroşamızı örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 2 diş haroşamı ördüm ve geldim krem ipim ile. Şimdi bilek bölümünü yapacağız hanımlar. Şişimize 27 ilmeğimiz vardı. İlk 9 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmek ördükten sonra ortada 9 adet ilmeğimi keseceğim. Yani ilmekleri ikişer ikişer toplayacağım. Bakın, şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek sağ kenara ördüm. 9 ilmek kestim hanımlar. Sol kenarda da bakın 4, 8, 1 ilmek de burada 9 ilmeğimiz kaldı. Şimdi hanımlar, buradaki 9 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 9 ilmek üzerinden 5 diş haroşa öreceğim hanımlar. Ben hemen aynı şişimle örmeye devam edeceğim. Dileyen farklı şiş de kullanabilir. Bakın, 9 ilmek üzerinden haroşalarımı öreceğim. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Önce sol kenarımızı yapıyoruz hanımlar. Yine arka yüzde de ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bakın, tekrar ön yüzdeyiz. 9 ilmek üzerinden hanımlar, bakın yeri belli zaten. Bu 2 diş haroşayı patimizin ön bölümünde yapmıştık. 9 ilmek üzerinden buraya 1 diş haroşa ördük. Şimdi buraya 9 ilmek üzerinden toplamda 5 diş haroşamızı örelim gelelim hanımlar. Sonra birlikte artırmalarımızı yapalım. Evet hanımlar, bakın buraya 5 diş haroşam oldu burada. Şu 2 diş haroşam ön bölümde yaptığımız haroşalarda sayınca 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşamız oldu. Şimdi bu bilek bölümünden artırmaları yapacağız hanımlar. Yani patiğimize şu görüntüyü kazandırmak için. Öncelikle ön yüzde artırmamızı yapıyoruz ve bilek kenarından ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen önündeki ilmeğimin, bakın şu haroşa bölümüne, şu önüne, şuraya şişimi takıyorum ve burayı düz olarak örüyorum hanımlar. Diğer ilmeklerimi de sırasıyla yine düz öreceğim, haroşa öreceğim. İlk artırmamızı yaptık. Böylece 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Bakın, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bir önündeki ilmeğimin, bakın şu ön kısmına, şurasına şişimi takıyorum ve bunu normal şöyle örüyorum. Diğer ilmeklerimi de yine düz öreceğim. 11 ilmeğimiz oldu hanımlar. Bu şekilde artırmalarımızı yapıyoruz. 14 olana kadar devam edeceğiz. Geri döndüm yine. Arka yüzdeyim. İlmeklerimi haroşa olarak öreceğim. 11 ilmeğimi arka yüzde haroşa örüyorum. Geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen önündeki ilmeğimin şu kısmına bakın. Şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz olarak örülüyor. Geri döndük hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Tekrardan ön yüzdeyiz. Şimdi artırmamızı yapacağız. 13 ilmeğimiz olacak. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen önündeki ilmeğimin şu kısmına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de
Yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Bu aşamada hanımlar 13 ilmeğimiz oluyor. Geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm. Son kez artırmamızı yapacağız hanımlar. Bu artırma ile birlikte 14 ilmeğim olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen önündeki ilmeğimin şurasına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz olarak örülüyor. Hatta sayarak gidelim bu defa. 5 ilmek olmuş. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ilmeğimiz olmuş. Artık hanımlar artırma işlemi yapmayacağız. 14 ilmek üzerinden haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz. Artırma yok. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Baktığımız anda hanımlar bakın şeklimiz bu şekilde ortaya çıktı. Hanımlar ben bu patiğimin arka bölümüne şu baştaki haroşalarımızdan itibaren kesim yaptığımız yerden itibaren 15 diş haroşa ördüm. Şu anda kaç diş haroşamız olmuş sayalım. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diş haroşamız olmuş. 14 ilmek üzerinden 5 diş haroşa daha öreceğim. Toplam 15 olacak. Hanımlar sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçün. Bakın. Ölçerek yapın. Şöyle patiğinizin burnundan itibaren şöyle ayağınıza tutacaksınız. Şu arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor, buraya kadar. Hani bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Yok benim patiğim büyük oldu aman küçük oldu gibi de sorun yaşamazsanız hanımlar. Şimdi hep birlikte bu kenara haroşalarımızı ölçülerimize göre örelim gelelim hanımlar. Birlikte sonra sağ kenarımıza başlayacağız. Evet hanımlar buraya toplamda 15 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. Kesim yapacağız. İkişer ikişer toplayarak keseceğim. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Esnek olsun. Çünkü bu kesim yaptığımız yerlerde bakın şöyle ilmek görüntüleri oluşuyor. V şeklinde bunların esnek durması lazım. Çünkü topuğumuzu yaparken oralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilelim diye böyle gevşek bir kesim yapalım. İkişer ikişer toplayarak bu şekilde bakın ön yüzde ilmeklerimi kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi de şöyle kestim. Buraya şöyle bir tane zincir oluşturuyorum. İpimin ucuna ipimi yeniden ekleyecek kadar şöyle bir miktar ip bırakıp ipimi de kesiyorum hanımlar. Şimdi birlikte sağ kenarı yapacağız. Sol kenara nasıl yaptıysak sağ kenarı da aynı şekilde yapacağız hanımlar. Ön yüzde örerek başlamıştık. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzden devam edeceğiz kaldığı yerden. Bu 9 ilmek üzerinden hanımlar haroşalarımızı öreceğiz. 5 diş haroşa öreceğiz. 9 ilmek üzerinden. Yani sol kenarda yaptığımız işlemin aynısını sağda da yapacağız. İpimin ucunu hemen şöyle arkaya doğru aldım. İkinci ilmeğimi de ördükten sonra hanımlar şöyle arka tarafa bir düğüm atacağım. Düğümüm arkada görünsün. 2 tane düğüm atıyorum patiğim sökülmesin diye. Şimdi ilmeklerimi sırasıyla haroşa olarak örüyorum. Şimdi hanımlar burada 9 ilmek üzerinden haroşalarımızı öreceğiz. Şöyle baktığımız anda şuradan itibaren bakın bir diş haroşamız oldu. Kesim yerimizden itibaren haroşa sırası belli. Onun üzerinde bakın bir diş haroşamız oldu. Buraya hanımlar toplam 5 diş haroşamız olana kadar 9 ilmek üzerinden örelim gelelim. Sonra bu sağ kenarda da artırmalarımı nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Evet hanımlar buraya da yine 9 ilmek üzerinden 5 diş haroşamı ördüm. Yine ön yüz artırmalarımızı yapacağız. Artırmalarımızı yine bu bilek bölümünde yapacağız hanımlar. Şimdi ön yüzdeyim. Bilek bölümünde artırmamı yapabilmek için son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Son bir ilmek kalana kadar. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Artırmamı şöyle yapacağım. Hemen en sonki ördüğüm ilmeğin önüne bakın sağ kenardan artırma böyle yapılıyor. Şuraya şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi böyle örüyorum, düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Böylece 10 ilmeğim oldu. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine artırma işlemi yapmıyoruz hanımlar. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Şimdi geri döndüm. Tekrardan son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Ön yüzde artırmamı yapacağım sonradan.
Bakın son bir ilmeğim. En son gördüğüm ilmeğin hemen şurasına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi de 11 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum, yine arka yüzdeyim. 11 ilmeğimin hepsini arka yüzde düz olarak örüyorum. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Artırmalarıma devam edeceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Hemen en son ördüğüm ilmeğin şurasına şişimi takıyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğim de düz örülüyor. Böylece şişimde sayalım 5, 10, 12 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Yine 14 olana kadar aynı şekilde artırmalara devam edeceğiz hanımlar. 14 ilmek olduktan sonra artırmayı bırakacağız. 14 ilmek üzerinden haroşalara devam edeceğiz sonra da. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Artırma yapınca bu sırada 13 ilmeğimiz olacak. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin hemen şurasına şişimi takıyorum ve şuradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine düz örüyorum. 13 ilmeğim oldu. Tekrar geri döndüm. Arka yüzde ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Ön yüzde hanımlar son kez artırmamı yapacağım. Böylece 14 ilmeğimiz olacak. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyim. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın burada en son ördüğüm ilmeğin şu önüne şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de yine düz örüyorum. Şimdi burada 14 ilmeğimiz oldu. 4, 8, 12, 14. Şimdi hanımlar 14 ilmek üzerinden ben bunu toplam başlangıç yerinden itibaren şuradan sayacak olursak 15 diş haroşamı öreceğim. Yani sol kenarla aynı şekilde sağ kenarı yapacağım. Sizler de hanımlar sol kenara kaç sıra haroşa yaptıysanız sağ kenarı da aynı şekilde tamamlayın gelin. Sonrasında kesimimizi yapalım. Patiğimizin yanlarına başlayalım. Evet hanımlar, buraya da 15 diş haroşamı ördüm ve geldim. Hanımlar burada ön yüzde kesim yapmayacağız. Arka yüzde kesim yapacağız. Çünkü kesim yaptıktan sonra ipimiz bu bilek bölümünde kalmamalı. Bunun için tekrardan 15 ilmek haroşamı ördükten sonra bakın yine ön yüzdeyim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi öreceğim. Düz olarak öreceğim. Arka yüzde de kesimimi yapacağım. Kesim yaptıktan sonra ipim de bu kenarda kalmış olacak. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilmeklerimi esnek bir şekilde keseceğim. Gevşek bir kesim yapacağım hanımlar. İkişer ikişer ilmeklerimi esnek olarak kesiyorum. Yine topuğumuzu yaparken bu kesim yerlerinden ilmeklerimizi rahat çıkartabilelim diye böyle kesim yapacağız. Şöyle ikişer ikişer topluyorum ilmeklerimi. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine aynı şekil kestim hanımlar. Burası şöyle sağlam olsun diye 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi de kesiyorum. Hanımlar böylece patiğimizin bakın üst bölümünü tamamladık. Üst bölümü bu şekildeydi. Patiğimizin üstü tamamlandı hanımlar. Şimdi patiğimizin altını yani bu kenarlarını yapacağız hemen bakın. Şu bölümlerini yapacağız. Ben bu bölümlerin hanımlar bu kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkarttım. Bu bölümden misinalı şişle yapılabilir. Benim misinalı şişleri rahat kullanamadığım için normal şöyle kısa şişlerle yapacağım hanımlar. Dediğim gibi misinalı şişlerle de rahatlıkla yapılabilir. Misinalı şiş benim elime takılıyor, dolaşıyor, bir türlü beceremiyorum. Yani kendimi de zorlamanın gereği yok. Kısa şişlerle devam edeceğim. Yine kırmızı ipimle yapacağım hanımlar orayı. Bakın kenar ilmek yerlerinden buralardan sırasıyla ilmekler çıkaracağım. Bakın ilk kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan kırmızı ipimle ilmek çıkarıyorum. Bakın şu kırmızılı bölümü yapıyoruz. Sırasıyla bakın sıradaki kenar ilmek yerine girdim. İlmeğin iki kanadına birden böyle bir adet ilmek çıkarttım. Ve hemen kırmızı ipimin ucunu hanımlar şurada kendisine bağlayayım. Sökülüp açılmasın sonradan. Bakın düğüm attım oraya. Böyle sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek şöyle ilmekler çıkartıyorum. Burada 4 ilmeğim oldu hanımlar. Devam ediyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bu şekilde kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız hanımlar. Ben şu patiğimin burun kısmına kadar toplamda buradan 44 adet ilmek çıkarttım. Eğer ki siz şu arka haroşa sayılarını fazla yaptıysanız 45, 46, 47 yani fazla ilmek çıkarabilirsiniz. Az yaptıysanız da ilmekleriniz az olacaktır. Ben dediğim gibi burun kısmına kadar 44 ilmek çıkarttım. Şimdi patiğimizin bu burun kısmına kadar ilmeklerimizi çıkarıp gelelim. Evet hanımlar, buradan toplamda 44 adet ilmeğimi çıkarttım geldim. Şimdi burun kısmına geldik. Patiğimizi 7 ilmek olarak başlamıştık. 7 ilmek başladığım yerden 7 ilmek çıkaracağım. Şu kenarı da biraz düğümlü sık olduğu için hanımlar bu ilk ilmeğimi şu kenardan şöyle tığ yardımıyla çıkaracağım. Bakın hanımlar, buradan şöyle tığ yardımıyla ilk ilmeğimi çıkarttım. Diğerlerinde burası biraz sık olduğu için bu nedenle tığımdan yardım aldım hanımlar. Şu 3. ilmeğim, 4, 5, 6 ve son kenar ilmek yerine de giriyorum. Bakın buradan 7 ilmek başladığım yerden 7 ilmek çıkarttım bir diğer şişime. Misinalı şiş kullanıyorsanız aynı yerden devam edeceksiniz hanımlar ilmekler çıkartmaya. Benim şiş boyları kısa olduğu için şiş değiştiriyorum. Şimdi diğer tarafa geldim. Buradan da yine sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek bakın. Şu şekilde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkarıyoruz. Ben diğer kenarıma 44 adet ilmek çıkartmıştım. Buraya da 44 ilmek çıkaracağım hanımlar. Sizler bu diğer kenara kaç ilmek çıkarttıysanız karşı tarafa da aynı sayıda ilmeklerinizi çıkartın gelin. Bu sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizi çıkartalım. Evet hanımlar, bu taraftan da yine 44 adet ilmeğimi çıkarttım geldim. Geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar haroşa örgü oluşacak. Bir diş kırmızı ipimiz ile. Ki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa düşmesi için arka yüzde yine düz olarak örüyorum. Kırmızı ile bakın ön yüze bir diş haroşa düşüyor bu şekilde. İlmeklerimizi diğer uca kadar hanımlar bu şekilde haroşa olarak öreceğiz. Şimdi hanımlar ilk şişimizi örelim. Sonra burun kısmını, sonra diğer şişimizi bu sıra sonuna kadar haroşa olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olacak şekilde ördüm geldim. Bakın buraya kırmızı ile bir diş haroşamızı ördük. Hanımlar patiğimin şu kenarına ben 4 diş haroşa ördüm. Biri krem, biri kırmızı, 3'ü kremdi. Hemen buraya krem ipimin ucunu ip bağlayacak kadar bırakalım demiştim. Şuraya kremimi bağlıyorum. Artık hanımlar buralardaki haroşalarımı bir diş kırmızı ile ördüm. 3 diş de krem ile öreceğim. Şöyle ip geçişi olduğu için hanımlar ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Bu şekilde. Artık kırmızı ipimin ucunda keseceğim hanımlar. Kırmızı ile işim kalmadı. Haroşalarımı bu defa krem ipim ile öreceğim. Bir diş haroşamı kırmızı ile örmüştüm. Şimdi de 3 diş haroşa olana kadar krem ipimi kullanacağım. Bu şekilde şöyle kırmızımı çekiyorum. İlmeklerimi bu aşamada hanımlar bakın krem ile öreceğim. Haroşalarımıza krem ipimiz ile devam edeceğiz kısaca. Bu şekilde. Şimdi ön yüzdeyiz. Diğer uca kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Tekrar arka yüzde öreceğiz. Bir diş haroşa olacak. Sonra yine aynı işlemi tekrarlayacağız. 2 diş, bir daha tekrarlayacağız. 3 diş. Bu şekilde hanımlar krem ipimiz ile şu patiğimizin şu kenarına, bu bölüme 3 diş haroşamızı örelim gelelim. Sonra birlikte tabanımızı kesmeye başlayalım. Evet hanımlar, krem ipimle buraya 3 diş haroşamı bu şekilde ördüm geldim. Şimdi burun kısmından başlayarak tabanımızı öreceğiz. Ama öncesinde bu ilk şişimdeki 44 ilmeğimi örmem gerekiyor. 44 ilmeğimizi öreceğiz. Burun kısmında da tabanımızı yapacağız hanımlar. Haroşaya devam ediyoruz. Yine gördüğünüz üzere ilmeklerimi düz olarak normal örüyorum. Evet, buradaki ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun kısmına geldim. Burunda 7 ilmeğimiz vardı hanımlar. 44 ilmeğimi ördükten sonra. Bu 7 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 7 ilmeğimi örüyorum. 7. ilmeğimi de ördüm. Şimdi şişimden bir adet ilmeği örerek orta kısma ekledim. Bu defa ortada 8 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek ekledikten sonra geri dönüyorum. İpim karşıda.
İlk ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Bu kenarlarımız düzgün düşsün diye böyle yapıyoruz. Bakın şu bölümler düzgün düşsün diye ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu tabanımdaki 8 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 6, 7, 8. Şimdi de diğer şimdiden bir adet ilmeğimi şöyle normal örerek orta kısma ekledim. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. Biz bu işleme ortada 15 ilmek olana kadar devam edeceğiz ve tabanımızı 15 ilmek üzerinden keseceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu taban kısmındaki 9 ilmeğimi örüyorum. 7, 8, 9. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. Ortada 10 ilmeğim oldu. İlmek ekledikten sonra geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Üçüncü, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Orta kısımdaki 10 ilmeğimi ördüm. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine ortaya ekliyorum. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. İlmek ekledikten sonra geri döndüm. İpim yine karşıda hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Orta kısımdaki 11 ilmeğimizi öreceğiz. Şu 11. ilmeğim. Şimdi de şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. Ortada 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum ilmek ekledikten sonra. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi öncelikle ortadaki 12 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Pardon, ortada 4, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi ördüm. Yine şişimden bir adet ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 13 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 13 ilmeğimi öreceğim. Ve şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekliyorum. Ortada 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi yine 14 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Ve şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekliyorum. Ortada böylece hanımlar 15 ilmeğimiz oldu. Şimdi patiğimizin tabanını 15 ilmek üzerinden öreceğiz. Kesimler yaparak gideceğiz. Yapacağımız işlem şöyle. İlk 14 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Yani tabanımızda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. 15. yani sonuncu ilmeğimizi örerken de kesim yapacağız. Bakın şu 14. ilmeğim, şu da 15. 15. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan 14 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Dilerseniz sayarak gidelim. Bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmeğimi örerken bakın şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tabanımız bu şekilde 15 ilmek üzerinden örülmüş oluyor. Yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmeğimi örerken kesimimi yapacağım. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Yeniden geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlk 14 ilmeğimi öreceğim. 15.yi örerken de şişimden bir ilmek alacağım. Kesimimi yapacağım. Bakın 14 ilmeğimi ördüm. Bu sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Bu şekilde ilmeklerimizi tabanımızı 15 ilmek üzerinden örüyoruz. Her seferinde yanlardan birer birer ilmek eksiliyor. Hanımlar biz bu işleme sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin tabanını bu şekilde 15 ilmek üzerinden öreceğiz. Şimdi hep birlikte sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 15 ilmek üzerinden bakın yanlardaki şişlerdeki ilmeklerin bitene kadar ördüm geldim. Şimdi 15 ilmek üzerinden patiğimizin bu arka bölümünü yapacağız hanımlar. Arka bölümünü yaparken yan kenar ilmek yerlerine girerek arka bölümü yanlara eklemiş olacağız böylece. Yine ilk ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım.
topuk bölümüne geçtik hanımlar. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. 14 ilmeğim kaldı. Ve buradaki bakın yandaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğin 2 kanadına birden. Buradan şöyle bir tane ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine ikisini keserek örüyorum. Hanımlar bu tarafta ilmek çıkartırken şöyle arkadan girerek şu şekilde de bakın kenar ilmek yerine şöyle girerek bu şekilde de ilmek çıkartabilirsiniz. Ya da o şekilde zorlanırsanız bu sağ tarafta geri dönüp bakın şu kenar ilmek yerine girerek ilmeğinizi böyle de çıkartabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Şimdi yeniden 15 ilmeğim oldu. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyoruz. Bakın şimdi son 2 ilmeğim kaldı burada. Son 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 15 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var burada. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm, ön yüzdeyim ve sıradaki kenar ilmek yerine girip bakın buradan da ilmeğimi çıkartıyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Karşılıklı olarak eşit kenar ilmek yerlerine girelim ki patiğimizin arka bölümü simetrik bir şekilde aynı örülsün. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmeğimi kestim. Sıradaki kenar ilmek yerim kırmızı. Kırmızının kenarına girerek yeniden ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde buraya da tüy bulaşmış, onu da aldım. Geri dönüyorum yine. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi keseceğim ve sıradaki kenar ilmek yerinden yine ilmek çıkaracağım. Bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Karşı tarafta kırmızı kenar ilmek yerinden ilmek çıkartmıştık. Burada da hanımlar şu kırmızı olan bölümden burası biraz dikişli, sıkı. Dikişli derken ucunu düğüm atmıştık örerken. Tam buraya da şöyle tığ ile girdim. İlmeğimi çıkarttım. Sonrasında hanımlar buralardan yine ilmek çıkartarak patiğimizin arka bölümünü örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde 15 ilmek üzerinden. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerimize kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin arka bölümünü sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimin arka bölümünü bu şekilde ördüm. Şimdi yine ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. Ne çok sıkı ne çok gevşek olsun kesimimiz. Orta halde bir kesim yapalım hanımlar. Bu patiğimizin buradan ayağımız girecek. Sıkı kesim yaparsak ayağımız girmez. Ya da çok gevşek kesim yaparsak da arkası çok böyle gevşek durur. Çirkin bir görüntü oluşturur. Böyle ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine şu şekilde kestim. Burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye hanımlar tığım ile hemen şöyle dibine batarak burayı şöyle düzlüyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kestim. Hemen ipimizi gizleyelim hanımlar. Ben bir de patiğime, normalde patiğimiz bitti ama ben bir de kenar oyası yaptım hanımlar. Dileyen böyle sade de kullanabilir ama kenar oyası da gerçekten çok yakıştı. Yani patiği modelini gösterdim. Şimdi nasıl yaptığımı da size anlatacağım. 2 sıradan oluşan bir kenar oyası. Şöyle. İlk sıramızı yeşil ipimizi yapıyoruz hanımlar. Şöyle yeşil ipimi alıyorum öncelikle. Hemen ilk sıramda yeşil ipim ile şöyle bir tane ilmek oluşturacağım. Şöyle. İlmeğimi oluşturdum. İlk sırada hanımlar bakın topuğumuzu kestiğimiz yerden batarak kenar oyama başlıyorum. Buraya ilmeğimi sabitledim. Hanımlar gevşek bir sık iğne yapıyoruz. Bakın ilmeğimi tığımda bol tuttum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine batarak böyle sık iğne yapıyorum. Bakın ilmeğimi yine gevşek tuttum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak bu şekilde hanımlar sık iğnemizi yapıyoruz. Kenar oyamızın ilk sırasında yapacağımız işlem sadece bu şekilde sık iğne. Böyle. Patiğimizin çevresini hanımlar bu şekilde sık iğne ile ilk başladığımız yere kadar dolanıp gelelim. İlk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım hanımlar. En son buraya bir tane zincir çekip yeşil ipimi keseceğim.
Hemen yeşil ipimin ucunu arkaya doğru gizleyeceğim. Şimdi de kırmızı ile kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız. Şöyle ipimin ucunu öncelikle gizliyorum. Bu şekil. Şimdi de şöyle kırmızı ipimi aldım elime hanımlar. Yine kırmızı ipimle bir ilmek oluşturacağım. Şuraya. Ardından da hemen bu bitirdiğimiz yere şöyle tığımı takarak ilmeğimi buraya sabitliyorum. Kırmızı ilmeğimi sabitledim. Şimdi de ters sık iğne yapacağız hanımlar. Geri geri gideceğiz. Bir gerideki yeşil sık iğnenin içine batarak şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Bir gerideki yeşil sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Ters sık iğne yöntemi yapıyoruz. Bunu da yine biraz gevşek yapalım hanımlar. İlmeklerimizi sıkarak yapmayalım. Bir gerideki yeşil sık iğnenin içine girdim. Tığımdaki 2 ilmeği topladım. Bir gerideki sık iğnenin içine giriyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Geri geri sık iğnemizi yapıyoruz hanımlar. Geri gidiyoruz sadece. Bir gerideki sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bakın bir gerideki yeşil sık iğnenin içine girdim. Tığımdaki ilmeklerimi topladım. Bu şekilde hanımlar. İkinci sıramız da böyle yapılacak. Patiğimizin çevresini hanımlar bu şekilde dolanalım, gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yerden yere kadar bu şekilde kırmızı ile de kenar oyamı yaptım. En son buraya da bir zincirimi çekiyorum ve ipimi artık kesiyorum. Hemen buraya kırmızı ipimin ucunu da gizleyeceğim. Sonra da hanımlar patiğimize manken ayağımızda bakalım. Çok şık, çok güzel, şirin bir model oldu. Mutlaka deneyin hanımlar. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Şöyle yine ipimi gizledim. Bakın hanımlar, görüntü itibariyle hemen şöyle düzelteyim. Patiğimiz böyle. Bakın haroşa örgü olduğu için gayet esnek. Ayağı saran bir model hanımlar. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Çok zevkle yaptığım modellerden biri oldu bu. İnşallah sizler de beğenirsiniz hanımlar. Evet. Şöyle patiğimizi bitirdik. Şöyle ayağıma da giydirdim. Bakın hanımlar. Patiğimizin tabanı, kenarları bu şekilde. Hemen topumuzu göstermek istiyorum. Bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.